Herkese yeniden merhaba. Beni ilk defa izleyenler için ben Selin. Hoş geldiniz. Bugün sizinle uzun zamandır yapmadığımız bir içeriği hazırlıyoruz. Mürekkepli kalemlerim. Bir ara her ay böyle mürekkepli kalemlerim videosu hazırlıyordum. Ama sonra bu artık gelmemeye başladı. Çünkü ben de fark ettim ki artık böyle aylık olarak gerçekten hazırlamıyorum kalemlerimi. Önceden bir ay bitince sonunda hadi yeni ay geliyor, kalemlerimi yıkayayım ve yeni ay için yeni mürekkepler, yeni kalemler seçeyim falan modunda oluyordum. O zaman da o videolar çıkabiliyordu. Şimdi çok öyle değilim maalesef. Bilmiyorum, belki düzelir, değişir. Fakat hem uzun zamandır yapmadığım için hem de bir içerik hazırlamam gerektiği için hemen acil durum butonu olarak bu videoyu kullandım. Bu içeriği seçtim daha doğrusu. Bir de yani gerçekten çok güzel bir video planım var. Neleri çekmek istediğim falan, hani şu içeriği şu gün paylaşırım falan diye çok güzel kafamda planlıyorum. Ajandama yazıyorum Wix'te. Ama yani gerçekten bir tek ben miyim bu sıcaklardan bu kadar bunalan bilmiyorum. Eylül'de bile bu kadar bunalıyor olmam normal mi onu da bilmiyorum. Oturup 2 satır bir şey yazamıyorum. Böyle masamın başına geçiyorum, kalem defteri alıyorum, bir şeyler yazmaya başlıyorum. Bana geliyorlar böyle. Tekrar kaçıyorum. Şu anda da yanımda mesela şu var. Böyle size çok sesi gelecek biliyorum ama ara ara bunu açmak zorunda kalacağım. Çünkü mesela şu an ikinci dakikada bile benim ter bastı. Of, neyse, bunlardan dolayı böyle çok bir şeyler de yapamıyorum. Yapamadığım için de içerik çıkmıyor. Ama bir şeyler de paylaşmak istiyorum. Beni unutmayın istiyorum. Unuttuysanız tekrar kendimi hatırlatayım istiyorum falan filan. Neyse. Mürekkepli kalemlerim videoma hoş geldiniz. Şimdi bu videoya şey yapmayacağım, seslendirme yapmayacağım. Anlık olarak konuşacağız. Sonrasında da artık arada kırpıştıracağım bir yerler olursa kırpar, editler, işte yüklerim diye düşünüyorum. Çünkü seslendirme konusunda bazı şeyler beni rahatsız ediyor. Onu da yapmam gereken zamanlar oluyor, ihtiyacım oluyor. Tamam, okey, ama bu şekilde halledebilmem benim için daha iyi. Çünkü gerçekten seslendirmede o sırada anlatmak istediğimde bir şeyler oluyor. Yaptığım şeylere de yetişmeye çalışıyorum falan. Böyle bir şeyler kaçıyor gibi hissediyorum. Çok da kaçırmak istemiyorum bir şeyleri falan. O yüzden bu daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hemen kalemlerime geçelim istiyorum. Şimdi burada kalemlerim mevcut ve masamda bekleyenler bunun içinde. Sürekli masamda bu şekilde duruyorlar. Ben önceden kalem çantasına koyuyordum. Artık onu bir süredir yapmıyorum. Çünkü o zaman çok aktif, sürekli farklı kalemler kullanmıyorum. Sürekli aynı kalemi kullanıp duruyorum. Bu arada bir tane unuttuğum kalem olduğunu fark ettim şimdi. Onu alıp geleceğim birazdan. Buradan alıp şimdi size gösteriyor olacağım. Bu Hobonichi'nin A6 Day Free defterime yazacağım. Bu da 2022'de aldığım yılın defteri. Arkada boş sayfaları var. Oraya yazarız. Tomori bir kağıt olduğunu belirtmek istedim yani. Çünkü önemli böyle şeyler, biliyorsunuz. Ben şimdi kalemi alayım geleyim. Bir de ezan başladı. O da bitsin. Ondan sonra başlayalım. Evet, aldım geldim. Sürekli kullandığım için o bunun içinde. Bu da normalde şurada kazanımın üstünde takılı oluyor. Ne o? Tabii ki bir capless. Biliyorsunuz ben yani takip ediyorsanız beni biliyorsunuzdur. Neredeyse burada bu içerikleri üretmeye başladığımdan beri, Wix'imi hatta aldığımdan beri, ilk Wix'imi aldığımdan beri, çünkü aynı dönemlerde sipariş vermiştim onu da yurt dışına. O zamandan beri capless siyah mat olanı kullanıyordum. Bunu bu yaz kendime hediye olarak aldım. Ve bu olduğu için, yani ben siyah mürekkep koyuyorum içine. O mürekkepli olduğu için şeyde siyahı, mat siyah olan rengini de kalemin
dinlendirmek istedim. Evet, şimdi siyah mürekkep konusuna hazır girmişken de bir şey söylemek istiyorum. Ben bir süredir, yani aslında geçen sene de çoğunu öyle yaptım sanırım. Wix'te böyle hep siyah mürekkepli dolma kalem kullandım. Full böyle siyah gözüksün istedim. Kazında zaten hep öyle yaptım. Ara ara bazı sayfalarda renkli olanlar var. Biraz da böyle hani genel olarak benim sayfalarıma da baktıysanız çok böyle incik cincik süslemeli bir şeyler yapmıyorum. Açıkçası bunu da hep dile getiriyorum ama tekrara düşmüş olacağım ama yani çok kısıtlı bir zamanım var benim bunlarla ilgilenmek için. Ve o kadar süslemek, sticker bulmak, bilmem ne, uygun ona renk seçimi yapmak benim hem stresi sokuyor hem vakit, dediğim gibi, sıkıntılı olduğu için yetiştiremiyorum. Sürdürülebilir olmadığı için daha renksiz, daha sade bir fotoğraf yapıştır ve yazı yaz şeklinde ilerliyorum. Bunu 2025'in planlama sistemini ne kullanacağımı anlatırken tekrar detaylı olarak bahsetmek istiyorum bu konuyla ilgili düşüncelerimi. Sadece siyah mürekkeplere daha çok ağırlık verme sebebim de bu oluyor. Şimdi mürekkepleri bittikçe bazı kalemlerimin, rahat yazdığımı fark ettiğim kalemlerimin, onlara siyah mürekkep koymaya çalışıyorum ki rahat yazdığım kalem elimin altında siyah mürekkepli olursa günlüğümü yazarken de onu güzelce kullanırım diye düşünüyorum. Böyle. Şimdi başlayalım. Madem o kadar konuştuk, ilk bununla başlayalım. Şimdi şuradan alıyorum. Bu şöyle Pilot Capless, sarı renk olarak geçiyor ama çok kalem isimlerini detaylı olarak yazmayacağım. Çünkü yani hiç aşina olmadığınız, bilmediğiniz kalemler yok burada. Her videoda da bunları açık açık böyle incine cincine kadar yazmam gerekli mi bilmiyorum. Siz bilmediğiniz bir şey olur, sormak isterseniz her zaman sorabilirsiniz zaten. Her zaman yanıtlıyor oluyorum. Dediğim gibi sadece böyle hani en ana ismini ve ucunu yazalım. Bu fine uçlu bir capless. İçinde de kendi Pilot kartuşu mevcut. Yok, konuşurken nasıl yazacağım? Nasıl yapıyorsunuz ya? Ben yapamadığımı fark ettim. Şunu çizerken bile yapamıyorum. Bu hani çok gösterilecek bir mürekkep olmadığı için yine de şöyle yapmış olayım. Görelim. Güzel bir fine uç. Pilot'un fine uçlarını seviyorum, yani böyle incecik, iğne gibi değil. Ve çok şükür şansıma hiç ucuna dokunulması gerekmedi bu zamana kadarki o iki capless'ımda da. Sadece işte mürekkep ve böyle akarak yazan bir kalem olduğu için mürekkep seçimini iyi yapmak gerekiyor. Mesela Simai Takesumi ile yazıyor Iroshizuku. Ben onunla iyice aktığı için o kadar hakimiyeti kaybetmek istemiyorum. O yüzden biraz daha kuru mürekkep seçmeye çalışıyorum. Bu birinci kalemimizde. Şimdi yerine koyalım. Ve Twisby'lere geçmek istiyorum şu an. Şu an ona karar verdim. Çünkü Twisby yine en rahat yazdığım kalem markası. Bu da yazmıyor. Daha yeni yazdım. Hatta o zaman dedim ki bunu da ne zaman elime alsam hiç takılmaz. Bu ara ne maşallah desem zaten bir bozuluyor diyecektim ama yok, yazıyor. Anlık bir şeymiş, tamam. Bu da Twisby markasının Eco serisinden. Bu Glow olanları, Glow Purple'dı galiba, öyle hatırlıyorum. Siz yine bakarsınız. Glow Purple. Karanlıkta fosforlu olanlardan bu ve bu renk benim favori rengim olduğu için bunu seçmiştim. Karanlıkta da parlıyor olması çok güzel, çok hoşuma gidiyor.
Ucu da 1.1 stop uç. Ve bunun içinde de Robert Oster'dan Cosmic Swirl rengi var. Bu benim favori morum diyebilirim. .1 ile şöyle renkler çok güzel oluyor gerçekten. Biraz da böyle şeyli, revnaklı bir renk. O yüzden 1.1 uçla çok güzel gözüküyor bence. Şimdi bir sonraki Twisby'ye geçelim. Burada da Twisby minimiz var. Bu mint rengiydi sanırım ama çok emin değilim. Onu dediğim gibi belirtmeyeyim. Medium uçlu. İçinde de Pilot'un Iroshizuku serisinden nereye yazayım? Şuraya yazayım hadi. Takesumi rengi var. Normalde daha ince yazan, kuru kuru yazan bir kalem. Takesumi ile bir denemek istedim. Çünkü böyle bir siyahla denemek istiyordum ama yıkadıktan sonra başka bir siyahla deneyeceğim. Çünkü dediğim gibi kalınlaştı iyice. Midori ile falan yazarken çok daha güzel yine. Yani güzel derken benim istediğim kıvamda yazıyor. Daha ince. Ama Tomoe River'da daha böyle kalın kalın yazıyor. Şimdi bir yudum kahve alalım. Ses olacaksa üzgünüm ama su içinde kaldım. Şöyle bir yandan nereye koyabilirim diye bakıyorum. Bunu da bir yere koyunca ses yapıyor. Böyle iyi. Normalde bir klimamız var. Şu an tam şuradaki duvarda takılı olması gereken. Ama depoda duruyor. Çünkü neredeyse böyle bir 2-3 yıldır senede bir ev değiştirmek zorunda bırakıldığımız için onun montajını yaptırmadık. Bakalım bu sene de yazın zaten evde durmadık falan filan deyip yaz da geçti zaten ya. Tamam hadi yaptırmayalım dedik. Ama yaz geçmiyor. Yaz geçmiyor. Şunlar bayağı işimizi gördü. Evet. Şarjı bitmeden videoyu bitirebilirim umarım. Şimdi sıradaki de yine yazamadım. Bugün ya işte bakın sıcaktan yazamıyorum. Böyle elim kağıda yapışıyor, kalem elime yapışıyor, ben koltuğa yapışıyorum. Of. Bu da Twisby'nin Diamond serisinden neydi? 580 RG bilmem ne falan da Rose Gold olanı. Ucu da inanmazsınız ama tekrar bir emin olmak için baktım. Extra fine. Extra fine uçlu. İnanabiliyor musunuz? Ve bunda da Pilot Iroshizuku Takesumi var. Yazın bile çirkinleşti ya. Kalemden değil, yazdan dolayı, sıcaktan dolayı yazın bile çirkinleşti. Ya mesela şöyle bakınca şu hariç şu ikisine de aynı mürekkep var. İkisi de şeyleri gibi yazmıyor. Uçlarının olması gereken kalınlıkta yazmıyor. Yani eğer ki bir kaleminizin çok ince yazdığını düşünüyorsanız bunu artık öğrenmişsinizdir ama bilmeyenler için söylemiş olalım. Böyle Iroshizuku gibi daha akışkan mürekkepler koyarsanız bakın daha kalın kalın yazacaktır. Neyse sıradaki kalemimize geçelim. Şimdi bir sonrakilerde Lamiler olsun. Şu bitmek üzereydi. Şöyle bir arkada bakayım.
Bittiyse hiç girmeyelim. Ama bitmediyse göstermek istiyorum. Bitmemiş, tamam. Yani şöyle kartuşa bakınca bitmiş gibiydi de o yüzden bir emin olamadım. Bu da Lamy Medium 3. Artık serisini söylememe gerek yok sanırım. İçinde de Vinta markasının Carnival, böyle yazılıyordu sanırım. Carnival rengi var. Bu mürekkep de böyle geçişlerini, revnağını falan çok sevdiğim bir mürekkep ve medium lamilerle çok güzel duruyor. Ve kalemimin gövdesiyle de şahane uyumlu. O yüzden bunlar benim için böyle çiftler, yani asla ayrılamazlar. Bir sonraki yine birlikteliklerini çok sevdiğim kalem ve mürekkeplerim. Nazar değdiriyorum hep böyle ya. Bu da Lamy Medium ama bakar mısınız, bu diğerine göre daha da kalın yazıyor. İçinde de Pilot Iroshizuku'dan Yamabudo rengi var. Bu da çok, bu rengi de çok seviyorum. Şuraya elimin altına keşke bir pencil board bir şey alsaymışım. Yazarkenkiyle şu çizerkenki bile farklı oluyor ya. Yazdığım kısımlar mesela daha bir koyu. Bu kısımlarda renk daha bir kendini belli ediyor. Şimdi bir sonraki de bana Elif ve Simay'ımın doğum günü hediyesi. Summer Edition rengi, 2024 Summer Edition'dan. Hangi renkti bu? Onu hatırlamıyorum ama neyse, o seriden. Rengin ismini hatırlamıyorum daha doğrusu. Mesela benim diğer almak istediğim de var. Onu da yakında alırım herhalde. Aklım kaldı çünkü. O Pina Colada'ydı mesela. Onu hatırlıyorum ama bunu hatırlamıyorum. Neyse. Ay. Şunu kapatacağım. Çok ses oldu. Hah. Bu da medium uç. Lamy'de ben medium uç sevdiğimi son zamanlarda anlamıştım. Kızlar da aldıklarında ucuna karar verememişler. Elif dedi ki ben sana istediğin ucu vereceğim, sen söyle. Ben de medium istiyorum dedim. Ve o bana kendi medium'unu verdi. Hepsi medium olmuş oldu lamilerim. Neyse. Bunun da içinde yine kızların aldığı, Simaycığımın seçtiği bir mürekkep var. Daimain'in, Simay çünkü Daimain mürekkepleri sever biliyorsunuz. O yüzden güzel bir Daimain mürekkep seçmiş bununla uyumlu. Oxblot rengi. İlk bir yazarken Yamabudo'yla aynı gibi geldi de şimdi böyle kurudukça değişiyor. Fark belli olmaya başlıyor iyice. Şimdi neyi yapmadık? Lamiler de bu şekilde bu arada. Böyle peş peşe yazınca farkları belli oldu. Az çok aynı kalınlıkta gibiler yine ya. Yani Daimain bir tık daha kuru bir mürekkep. Ona göre bir tık daha ince. Hatta neredeyse aynı yazmış aslında. Demek ki o kadar kuru değilmiş. Neyse. Şimdi Sailor'a geçmek istiyorum. Bunu da ben Tuğba'dayken mürekkeplemiştim. Tuğba'cım mürekkeplemişti sağ olsun. Henüz bitmedi. Çok az kullandığım için bunu diğerlerine göre. O yüzden hala aynı mürekkep mevcut duruyor. Biraz siyah gibi yazdı ama siyah değil. MF uçlu bu da. Ay, yazamadım. İnsan lüks markaya alışmayınca yazamıyor. Neyse. Kendimi de gömdüm o sırada. Montblanc'dan Rose
Petit Prens. Evet, Küçük Prens serisindendi bu da. Ben istemeden aynı renkleri peş peşe yazmışım gibi oldu. Güzel oldu bence. Benzer renkleri daha doğrusu. Tuğba'da da bunları mürekkeplediğimde şey yapmıştım, böyle unutmayayım diye. Anlık kalem ve mürekkebin fotoğrafını çekmiştim. Şimdi karşımda tabletten onları açtım bir yandan. Ay, kamerayı salladım, pardon. Bir yandan açtım, ona da bakıyorum. Ya, o günü hatırladım şimdi. Böyle birlikte kalemlerimi temizlemiştik. Birbirimize mürekkepler vermiştik. Daha doğrusu Tuğba bize vermişti mürekkepler. Güzel bir günde. Almış olalım o günde. Şimdi sayıları da koyduk. Yine şuna bakalım. Bunu Tuğba ile mürekkepledik sanıyordum da Tuğba ile mürekkeplemedik. Ama Tuğba bunun ucunu düzeltti. İkinci kez. Diğer pelikanımı da düzeltti. Artık sanıyorum ki çok daha güzel yazıyor. Evet, rahatsız etmiyor. Böyle çok cızır diyordu. M400, Tortoise Shell. Onları yazmıyorum dediğim gibi. Ekstra. Fine uçlu. İçinde de Pilot. Iroshizuku'dan Yuyake rengi var. Vallahi çok güzel yazıyor. Ve çok ekstra kalın da değil. Yani Iroshizuku olmasına rağmen. Güzel. Bunun bir sonraki mürekkebi siyah bir mürekkep olup aktif kullandığım bir kalem olabilir. Turuncuyu çok aktif kullanmıyorum dediğim gibi. Malum sebeplerden dolayı. Artık ne kaldı? Burada 2 tane Kavekom var ama bir tanesi mürekkepli. Turuncu olan mürekkepliydi sanırım. Tekrar bir bakayım, yanlış olmasın. Ha, bunda da varmış. Ha, bunu da Tuğba ile mürekkeplemiştik. Doğru. Bunu da geçen gün ben mürekkepledim diye hatırlıyorum. Açılmıyor. Ne olmuş? Ne yapmışım ben buraya? Bir şey yapışmış. Yo, soyuluyor mu? Burası soyuluyor. Aa. Ay, inanmıyorum. Bakar mısınız? Böyle soyuluyor. Üzüldüm şu anda. Geçen gün mürekkepledim, koydum. Sıcaktan mı? Bakın, gerçekten bu sıcaktan. Üzüldüm. Şunu yazalım da. Ha, yazmıyor da. Düşürdü beni şu anda. Arkada yazıyorsun ama. Kaveco Student modelinden medium uçlu. Bunda da inanmayacaksınız, çok şaşırtıcı bir mürekkep var. Pilot Iroshizuku'dan. Tabii ki de Takesumi. Yazıların üstüne denk geldi ama yani bilmediğiniz renk değildir herhalde, değil mi? Bilirsiniz. Evet. Şu an kalemin o soyulan kısımları elime de yapıştı. Bunun başka bir şey olduğunu düşünmek istiyorum ama yok yani, bayağı buradan çıkıyor. Şimdi bir şey anlatacağım size. Geçen akşam bu ikisini temizledim ve mürekkepledim. Ve şunda öyle bir şey başıma geldi ki. Mürekkep çekerken buna, şunu bırakayım, kafanızı karıştırmayayım iki kalemi göstererek. Şuna mürekkep çekerken çeviriyorum, piston içinde geriye gelmiyor. Ondan sonra arkası açıldı haliyle. Ki normalde o şeyiyle açma aleti var ya, böyle şey gibi, İngiliz anahtarı gibi.
Onunla açmadan açılmaz kolay kolay. Yani ben öyle biliyorum. Ki ben de bu Twisby'lerde böyle çatlama olayları oluyor falan filan diye böyle açıp temizleme işlerine çok girişmiyorum. Neyse mecburiyetten orası açılmış oldu. Sonra geri takamadım. Geri taktığımda piston tekrar hareket etmedi. Ve gecenin biri böyle beni yine bastılar. Dedim ki bu çatlayacak. Ya çatlayacak ya ben bunu toparlayamayacağım ya da yapacağım. İşte videolar açtım falan filan bir şekilde yaptım. Ama o akşam sandalyeden kalktığımda böyle kopmuş. Hani şu lastikler olur ya. Öyle bir lastik incecik ve kopmuş olarak sandalyemde buldum. Ya bunun içindeki bir yerden, şuralardaki girintilerden bir yerden koptu düştü o. Ya da başka bir şeyindi. Ama şu ana kadar bir sorun çıkmadı. Yani o akşam bunu çatlatmadıysam gerçekten şanslı günümdeymişim diyorum. Böyle de bir şey geldi başıma. Onu da şu an burada anlatmak istedim niyeyse. Neyse konu dağıldı. Cümlenin sonuna gelince başını unutuyorum bazen. Şimdi şuna da bakalım. Ondan sonra bir de tabii var. Platinum var. Ona da bakarız. Bu ikisi kalmış oluyor. Bunda da yine Tuğba ile mürekkeplemiştik. Mürekkebin ismi biraz zor olduğu için şu tabletten açıp bakıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu mürekkepte bu kalemle olmadı mesela. Şimdi bir arkada ucunu açayım. Çok kuru geldi yani. Her yazdığımda donuk oluyor. Bakın şu an açılmak üzere. Daha iyi. Simli bir mürekkep. Önce kalemimizi yazalım. Kaveco Student neydi? Medium. İçinde de J. Herbin. Burayı artık telaffuz edemeyeceğim. Evet, bu rengi var. Şimdi bu mürekkep böyle kahverengi. İçin yaldır yaldır simli değil. İçinde pırıltıların olduğu simli. Güzel bir mürekkep. Elif'te ve Simay'da değil. Elif'te ve Tuğba'da var bu. Hatta birlikte mi aldılar? Elif mi ondan? Neyse öyle bir şeyler. Şimdi tam net hatırlamadığım için yanlış bilgi vermeyeyim. Elif'ten almıştım ben bundan. Ama o zaman simi mi az gelmişti? Simini mi alamamıştım? Bir şey olmuştu. Şimdi yine Elif'ten çekecektim. Elif'ten önce Tuğba'ya gidip Tuğba'yla görüştüğümüz için ondan aldım. Ama bir kuru geldi. Şimdi birkaç gündür böyle başka defterlerimi yazıyorum. Biraz açılmış. Daha rahat yazdı. Ama mesela ilk bir süre yazmadıktan sonra ilk yazdığımda o kadar zor yazıyordu ki. Ve tabii ki her simli mürekkepte olduğu gibi simi kalemde her zaman görmek çok mümkün değil. Böyle uzun uzun yazarsınız. Bazı kısımlarda gözükür. Cam kalemlerde daha nettir bunlar. Ay nefes nefese kaldım. O yüzden simli mürekkebi böyle yaldır yaldır simli görmek istiyorsanız cam kalemle yazmak en iyisi. Şimdi sonuncuya geçiyoruz. Bunu da Tuğba'da mürekkeplemiştim. Öyle hatırlıyorum. Tekrar bir bakacağım. Evet doğru. Bu da benim biriciğim. Canım kalemim. Bana Başakcığımın hediyesiydi bu. Platinum 3776. Fine değil mi bu? Evet. Fine uçlu. Ay buna da yakın zamanda bir siyah koyup sürekli yazmaya geçmem lazım. Fine uçlu. İçinde de Sailor Studio serisinden 450 numaralı mürekkep var. Şimdi benim bu videoyla da birlikte
yaşadığım şu an bir aydınlanma. Aydınlanma demeyelim, bir karar. Gerçekten yani olabildiğince eskisi gibi ayrılık mürekkepli kalemlerim serisine başlamam gerekiyor. Daha doğrusu videoyu çekmesem bile öyle bir düzenimin oluşması gerekiyor. Buna karar verdim yani, çünkü böyle yazdıkça bir şeyleri, bazı kalemlerimde bir şeyleri gördüm ettim. Ve bu çoğunlukla siyah kalemle yazma sevdamdan, siyah mürekkepli kalemle yazma sevdamdan dolayı belli başlı işte siyahla mürekkeplenmiş kalemlerimde takılı kalıyorum. Mesela bunu uzun zamandır öyle aktif olarak kullanmıyorum. Bir dönemde bunu kullanmıştım. Siyah caplıs'ım kalmıştı kenarda. Sonra bunu bir temizledim, kenara bıraktım. Siyah caplısı kullandım falan. Şimdi her aya en azından siyah kullandığım, aktif olarak siyah olarak kullandığım bir kalem belirlersem her kalemimi dönüşümlü olarak, yoğun bir şekilde kullanmış olurum diye düşünüyorum. Şu an aklıma böyle bir fikir geldi. Mesela bu Ekim'de bu olabilir. Bir süredir capless'tayım zaten yazdan beri. Artık Ekim itibariyle şunu siyaha boyayıp diyecektim. Bunu siyahla mürekkeplendirip buna geçiş yapabilirim. Güzel olur bence. Sonra bakarız, Ekim'de onu yaptıktan sonra Kasım'da buna geçeriz. Aralık'ta buna geçeriz. Çünkü ben bunu yılbaşına çok yakıştırıyorum. Tabii onları da düşününce, böyle aylık, sezonsal olarak da düşününce, sezonun ruhuna uygun kalemler seçelim deyince bu sefer iş iyice şey oluyor, karışıyor. Onlara çok girmeden yapacağım. Çünkü normalde Ekim kalemi bu olmalı aslında. Ama bunu uzun zamandır kullanıyorum. O yüzden Ekim'e bunu geçmek istiyorum. Falan filan. Neyse, belki ikisi de siyahlı olur. Şu an beynimin içindeki çatışmaları size seslendiriyorum. Umarım sizin de başınızın etini yememişimdir, kafanızı şişirmemişimdir. Böyle anlık konuşmalı olunca biraz uzun oluyor haliyle. Sıkılmadan izlediyseniz çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız, iyi ki beni izliyorsunuz. Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, hala abone değilseniz abone olmayı, sıradaki videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle arkayı da göstereyim. Görüşürüz.